Hepinize merhaba, Gaziantep'ten sevgiler, selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size gerçekten hazır satılanlardan hiçbir farkı olmayan nefis bir baklava tarifiyle geldim. Videoda birçok püf noktadan bahsettim. Videoyu atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip baklavanın hamuru için öncelikle yoğurma kasesinin içerisinde oda ısısında beklettiğim 1 yemek kaşığı sade yağ ekledim. Sizler isterseniz 1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı sirke, ben üzüm sirkesi kullandım. Hiç fark etmez, isterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ve yarım çay bardağı süt ekliyorum. Daha sonra aynı bardak ölçüsüyle 1 çay bardağı su ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Ve bir fiske de tuz ekledikten sonra eklediğim bütün malzemeleri şöyle elimle biraz karıştırdıktan sonra azar azar unu ilave ediyorum. Ben hamur için klasik su bardağı ile çok tepeli olmayacak bir şekilde 5 bardak un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre bu verdiğim ölçülerde 1 ya da 2 yemek kaşığı fazla ya da eksik olabilir. Sizler isterseniz 4 su bardak unu gözünüz kapalı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Daha sonra 5. bardak unu azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yoğurma kasesinin içerisinde hamuru kabaca biraz toparladıktan sonra unladım, masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde pürüzsüz olana kadar yoğuruyorum. Lütfen masanın üzerinde toparlarken çok fazla un ekleyip hamuru katı yapmayalım. Güzel bir sonuç alabilmemiz için hamuru mutlaka pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım ve hamuru yoğurduktan sonra hiç bekletmeden daha kolay bezelere bölünmesi için önce 2 parçaya bölüyorum ve böldüğüm parçalardan bir tanesini alıp şöyle biraz silindir haline getirdikten sonra küçük küçük parçalara bölüyorum. Parçalara böldükten sonra avucum arasına yuvarlayıp bezemi tamamlıyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar biri küçük biri büyük olursa benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyebilirsiniz. Hazırladığım hamurdan toplamda 10 eşit beze yaptım ve yaptığım bezeleri nişastaya bulayıp şöyle parmaklarım ucuyla biraz bastırıyorum. Ben bugün baklavayı açmak için mısır nişastası kullanıyorum. Ben genelde her zaman buğday nişastası kullanıyorum ve sizlerden çok sayıda mesaj aldım. Fatoş Hanım neden buğday, mısır değil? Sizlere bugün mısır nişastasıyla da gerçekten çok güzel baklavalar yapıldığını göstermek istiyorum. Önemli olan buğday ya da mısır nişastası olması değil, kullandığınız nişastanın nemli değil, kuru olması gerekiyor. Eğer çok fazla nişasta aldınız, dışarıda değil de mutlaka ağzı kapalı bir şekilde dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Nişastaya buladığım bezeleri küçük tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum ve açtığım hamurları bir tepsinin içerisine diziyorum. Açtığımız hamurlar birbirine yapışmaması için, beklerken yapışmaması için mutlaka aralarına poşet serelim. Hamurları bu şekilde hazırladıktan sonra dolapta 1 ya da 2 gün bekletebilirsiniz. İnanın hamuru bekledikçe daha güzel ve daha kolay açılır. Benim zamanım olmadığı için bu şekilde hazırladıktan sonra bir poşetin içerisine alıyorum ve dolapta 2 saat bekletiyorum. Evet, yaklaşık 2 saat beklettikten sonra tezgahın üzerinde hamurları açmadan önce 10 dakika beklettim ve artık açmaya başlıyorum. Sizler de hamuru dolaptan çıkardıktan sonra hemen açmaya başlamayın. Yaklaşık şöyle 5-10 dakika beklettikten sonra açmaya başlayabilirsiniz. Hamuru açmaya başladığımda ilk etapta bolca nişasta serpiyorum ve daha sonra gerekmedikçe kesinlikle nişasta serpmiyorum. Güzel bir baklavalık yufka açmak istiyorsanız açmaya başlamadan önce mutlaka kapınızı, pencerenizi kapatın. Daha sonra açmaya başlayın. Eğer ki çok rüzgar ya da hava gelirse yufkanız masanın üzerinde kurur ve kesinlikle büyümez ve yırtılmalar olabilir. Hamuru açarken oklavaya sıkı bir şekilde sarmaya çalışın ve kesinlikle yavaş açmayın. Elinizden geldiği kadar
hızlı açın. Yırtılmasına ya da şeklin bozukluğuna takılmadan, dediğim gibi elinizden geldiği kadar hızlı açın. Eğer ki yavaş açarsanız hamurunuz yine masanın üzerinde kurur ve kesinlikle büyümez. Bir de en önemlisi olan, mutlaka protein değeri yüksek baklavalık, böreklik kaliteli bir un kullanmanız gerekiyor. Sizlerin tam nasıl açtığımı görebilmeniz için bu kısımlarını biraz yavaşlatarak gösteriyorum ve sizlere yufkanın nasıl tül gibi incecik açıldığını yakından da göstermek istiyorum. Ben çekimlerde kullandığım ahşap görünümlü masanın üzerinde kesinlikle baklava açamıyorum, yüzeyi çok kaygan olduğu için. Baklava açarken kullandığım bu masa sizlerden çok soruluyordu. Mermer yüzeyde mi açıyorsunuz? Hayır, mermer değil. Sadece mermer görünümlü ahşap masa ve üzeri çok pürüzsüz değil. Belki de baklava açabilen birçok kişi pürüzsüz kaygan zeminde daha güzel baklavalar açabilir ama ben kesinlikle açamıyorum. Elimin altında hamur kayıyor. Evet, ben de bu arada birinci yufkayı açtım ve oklavaya sarıp bir kenara alıyorum ve baklavayı yapacağım tepsinin içerisine hamuru seriyorum. Baklava için kullandığım tepsi ölçüsü 40 santim. Bu verdiğim ölçüler büyük boy fırın tepsisi için idealdir. Eğer isterseniz yuvarlak tepsiye değil de dikdörtgen tepsiye de yapabilirsiniz. Yufkayı tepsiye serdikten sonra kenardan taşan kısımlarını benim elim yatkın olduğu için oklava ile bu şekilde kesiyorum. Eğer sizler bu şekilde kesemezseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Kenardan çıkan parçaları eşit bir şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Evet, daha önceden kanalımda paylaştım ve deneyenlerden tam not alan Antep baklavası ve birçok baklava çeşidi var. Bu videonun altına linklerini ekleyeceğim. Eğer isterseniz o tariflerimi de izleyebilirsiniz. Bugün yaptığım hamur Antep baklavasının hamuru değil. Eğer beni uzun süredir takip ediyorsanız Antep baklavasının hamurunun içerisine kesinlikle süt, yağ, yoğurt girmez. Antep baklavasının hamuru bugünkü hazırladığım hamura göre açması biraz daha zordur ama inanın çok lezzetli olur. Eğer ki yaparsanız hazır baklavalardan hiçbir fark olmaz. Baklava yapmakta tecrübeli olan takipçilerim bugünkü baklava tarifini eğer isterseniz Antep baklavasının hamuru ile de yapabilirsiniz. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine bugünkü videomda yufka açma kısmını bayağı bir uzun tuttum. Yufka açmakta tecrübeli olan takipçilerim, izlerken sıkılan takipçilerim bu kısımlarını atlatarak izleyebilirsiniz. Evet, ikinci hamuru da aynı şekilde açtım ve tepsinin içerisine seriyorum. Her yufkadan sonra mutlaka hamurların üzerini yağlayalım. Hamurları yağlamak için baklavanın olmazsa olmazı 250 gram erittiğim sade yağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Sade yağ yapımını daha önce kanalımda paylaşmıştım. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. Eğer isterseniz izleyebilirsiniz. Sade yağ yerine tereyağını eritip üzerine biriken köpüklerini ve altına çöken süt tortularını süzüp baklavalarınızda kullanabilirsiniz. Evet, ben de bu arada 5 yufkayı açıp tepsiye serdikten sonra ve her katını yağladıktan sonra içerisine iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Ben bugün baklavayı cevizli yapıyorum. Sizler isterseniz fıstıklı, isterseniz de fındıklı yapabilirsiniz. Tabii ki tercih sizin.
5 hamuru açıp baklavanın alt tabanını hazırladıktan sonra kalan 5 hamuru da açıp baklavanın üst katını hazırlıyorum. Kalan 5 hamuru tek tek açıp yedek oklavama üst üste gelecek şekilde sarıyorum. Üst üste sarınca yapışır mı Fatoş Hanım dediğinizi duyar gibiyim. Birazdan göreceksiniz ki kesinlikle birbirine yapışmıyor. Eğer ki sizin yedek oklavanız yoksa hamurları açtıktan sonra katlayıp bir kenara alabilirsiniz ya da temiz bir sofranın üzerine serebilirsiniz. Beklerken kurumaması için mutlaka üzerini örtelim. 4 yufkayı oklavaya üst üste sarmıştım ve en son açtığım hamuru masanın üzerinden kaldırmıyorum ve yedek oklavaya serdiğim hamurları masanın üzerindeki hamurun üzerine tek tek seriyorum. Açtığım 5 hamuru masanın üzerine üst üste serdikten sonra tepsiyi yufkaların tam ortasına aldım ve tepsiden yaklaşık bir parmak daha geniş olacak şekilde kesiyorum. Ve kenardan çıkan parçaları bir kesici yardımıyla gelişigüzel parçalara bölüp bir kenara alıyorum. Baklavanın en üstüne kullanacağım yufkaları yani yüzlükleri ince oklavama tek tek üst üste gelecek şekilde sarıyorum. Eğer sizin bu şekilde ince oklavanız yoksa yufkayı açtığınız oklavaya da sarabilirsiniz. Oklavayı sardıktan sonra beklerken kurumaması için üzerine bir poşet örtüyorum ve bir kenara alıyorum. Kenardan çıkan parçaları eşit bir şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Evet, siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Evet, ben de bu arada kenardan çıkan parçaları tepsinin içerisine yerleştirdikten sonra oklavaya sarıp kaldırdığım yüzlükleri tepsinin üzerine tek tek gelecek şekilde seriyorum ve mutlaka her katını yağlıyorum. Yüzlükleri serdikten sonra baklavamız piştikten sonra daha düzgün gözükmesi için bir bıçak yardımıyla kenar kısımlarını düzeltiyorum. Kenar kısımlarını düzelttikten sonra artık geldi baklava yapımında en keyif aldığım kısmına, dilimleme bölümüne. Ben bugün baklavayı mekik kesim yani klasik baklava dilimi yapıyorum. Sizler istediğiniz şekilde dilimlere bölebilirsiniz. Baklava yaparken birçok püf nokta var. Hamurunuzun güzel olması, hamurunuzun güzel açılması, şerbetinizin kıvamlı olması ve kesinlikle en önemli olan baklavanızın çok güzel pişmesi gerekiyor. Bütün saydığım bu püf noktalara dikkat ettiniz, baklavanızın güzel olmama ihtimali kesinlikle sıfır. Yıllardır baklava, siparişli baklava yapan birisi olarak söylüyorum ki baklava yapmak tecrübe işidir ve sabır işidir. Baklava yapmayı seviyorsanız mutlaka fırınınızı tanımanız gerekiyor ve birinci yaptığınız hatayı ikinci yaptığınızda tekrarlamamanız gerekiyor. Dediğim gibi baklava yapmak sabır ve tecrübe işidir. Evet, baklavayı dilimlere böldükten sonra kalan yağın tamamını döküyorum ve yağın her tarafına gelmesi için videoda izlediğiniz gibi tepsiyi şöyle bir iki salladıktan sonra tekrar dilimlerin üzerinden bıçak ile geçiyorum. Evet, artık baklavamız pişmeye hazır. Baklavayı daha önceden ısıttım 180 derecede. İlk etapta 25 dakika. 25 dakikanın ardından dereceyi 160 derece ya da 170 dereceye de düşürebilirsiniz. Ve altı üstün şöyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum.
Baklavayı fırına verdim ve yaklaşık 1 saat sonra artık şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için 5,5 su bardağı şeker ve 5,5 su bardağı suyu uygun bir tencereye ekledim ve şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra orta ateşte 15 dakika kaynatıyorum ve daha sonra birkaç damla limonu damlatıp tekrar 5 dakika daha kaynatıyorum. Baklavanızın hamur olmaması için gerçekten şerbetin kıvamı da çok önemli. Şerbeti kaynattınız. Kıvamını anlamak için şöyle kepçeden dökün. Eğer ki son damla çok yavaş damlıyorsa şerbetinizin kıvamı tamam olmuş demektir. Baklava piştikten sonra hiç bekletmeden kaynar şerbeti daha fırından yeni çıkan baklavanın üzerine döküyorum. İkisi de sıcak, hamur olmaz mı dediğinizi duyar gibiyim. Eğer ki baklavanızı çok güzel bir şekilde pişirdiniz ve şerbetinizde kıvamı tam yerinde, kesinlikle baklavanız hamur olmaz. Sizlere fikir olması adına söylüyorum. Benim fırınımda 1,5 saatte baklava gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Tabii ki de bu süre sizin fırınınızın ısısına göre değişkenlik gösterebilir. Evet, kat kat çıtır baklavamız artık servise hazır. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.